Bugün 9 Ocak 2026 Cuma ve sinemalarda Primate diye yeni bir korku filmi var. Şimdi normalde Ocak ayı, hani stüdyoların pek de umutlu olmadığı filmleri sessiz sedasız vizyona soktuğu biraz sönük bir dönemdir. Çöp ay derler hatta. Aynen öyle, çöp ay. Ama elimizdeki kaynaklara bakınca bu filmin etrafında beklenmedik bir fırtına koptuğunu görüyoruz. Yani elimizde profesyonel eleştiriler var. Rotten Tomatoes'tan, Metacritic'ten gelen ilk puanlar var. Ama bambaşka bir dünyanın kapısını aralayan tarihi bir belgesel de var. O yüzden görevimiz basit. Bu sıradan bir katil maymun filmi mi yoksa fragmanların bize gösterdiğinden çok daha fazlası mı var? Gelin bu karmaşanın içindeki cevherleri birlikte ortaya çıkaralım. Kesinlikle. Bence burada elimize geçen fırsat çok değerli. Yani bir filmin vizyona girdiği ilk 24 saat içindeki o dijital ayak izlerini takip ediyoruz adeta. Evet, anlık bir reaksiyon görüyoruz. Aynen. Beklentilerle gerçeğin nasıl çarpıştığını, bir B filmi etiketinin nasıl hem bir ön yargı hem de bir övgü olabildiğini ve bir senaryodaki tek bir detayın, yani bu örnekte Kudüs temasının izleyiciyi nasıl bu kadar kutuplaştırabildiğini canlı canlı görüyoruz. Bu sadece bir film analizi olmayacak, modern izleyicinin bir eseri nasıl karşıladığını, nasıl tartıştığını da inceleyeceğiz. O zaman hemen en şaşırtıcı yerden başlayalım, eleştiriler. Dediğim gibi Ocak ayı ve kimse bu dönemde hele de fragmanı bu kadar absürt duran bir filmden bir şey beklemez. Ama Primate, Rotten Tomatoes'da %91 gibi yani akıl almaz bir puanla açıldı. İnanılmaz bir rakam. Tabii eleştiri sayısı arttıkça bu oran şu an %76'lara falan gerilemiş durumda ama bu bile beklentilerin fersah fersah üzerinde. Kesinlikle öyle. Reddit'teki R-Movies başlığına baktığımızda bu şoku net bir şekilde görüyoruz. Mesela bir kullanıcı diyor ki, sinemada fragmanı dönerken salon kahkahalarla yıkılıyordu. Hepimiz yılın en kötü filmi olacağına emindik. Evet, evet hatırlıyorum o yorumu. Şimdi bu puanları görünce ne düşüneceğimi şaşırdım diye eklemiş. Bir başkası da daha net ifade etmiş. Fragman o kadar kötüydü ki bu puan karşısında gerçekten şok oldum, merak ettim şimdi. Bu tepkiler pazarlamayla filmin kendisi arasındaki uçurumu gösteriyor. Peki bu %76'lık puanı nasıl okumalıyız? Yani bu eleştirmenlerin filme 10 üzerinden ortalama 7,6 verdiği anlamına mı geliyor? Genelde algı bu yönde oluyor da. Bu çok önemli bir nokta ve sıkça karıştırılıyor. Rotten Tomatoes'daki o yüzde bir kalite ortalaması değil, bir fikir birliği oranıdır. Yani %76 demek, eleştirmenlerin kabaca 3'ünün filme geçer not verdiğini gösteriyor. Anladım. Yani beğendim ya da beğenmedim gibi bir şey. Aynen, ikili bir sistem. Bu geçer not genellikle 6-10 ve üzeridir. Yani bir eleştirmen filme 6-10 verse de, 9-10 verse de o yüzdeye taze olarak yani pozitif yansır. Film bir başyapıt olmayabilir ama eleştirmenlerin büyük çoğunluğu tarafından işini gören, eğlenceli ya da en azından izlenebilir bulunmuş. Metacritic puanı daha güvenilir o zaman bu konuda. Daha net bir kalite göstergesi diyebiliriz. Oradaki 63 puanı ağırlıklı bir ortalama kullandığı için daha anlamlı ve bu puan da genel olarak olumlu kategorisine giriyor. Bu aslında son yıllarda gördüğümüz bir trendi doğruluyor gibi, değil mi? Megan filminde de benzer bir durum yaşanmıştı. Fragmanı biraz alaycı bir merak uyandırmıştı ama film türünün gereklerini yerine getiren eğlenceli bir yapım olarak övgü toplamıştı. Tam olarak bu. Sanki Get Out veya Hereditary gibi yüksek sanat korku filmlerinin yarattığı o entelektüel baskıdan Evet, her korku filminden bir travma analizi bekleme durumu. aynen o baskıdan sonra seyirci artık sadece eğlenceli olmakla yetinen, iddiasız B filmlerine de bir şans vermeye daha açık. Bazen sadece 89 dakika boyunca koltuğunuza yapışıp gerilmek ve eğlenmek istiyorsunuz. Primate tam da bu boşluğu dolduruyor. Eleştirmenler de filmin bu iddiasızlığını takdir etmiş görünüyor. Peki bu kadar konuşulan Primate tam olarak ne hakkında? Konusu aslında oldukça basit duruyor. Evet, çok temel bir kurulumu var. Bir aile. Ben adında bir şempanzeyi evlat ediniyor ancak Ben, kuduz bir hayvan tarafından ısırılınca işler korkunç bir hal alıyor ve aile Hawaii'deki o lüks ve izole evlerinde bir zamanlar sevdikleri bu hayvana karşı bir hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Yönetmen Johannes Roberts, hızlı tempolu, kanlı bir yaratık filmi ortaya koymuş. İzleyici yorumlarına ve eleştirilere baktığımızda yapılan benzetmeler filmin ruhunu çok iyi özetliyor. En sık tekrarlanan yorum şu: Jason Voorhees'in, yani 13. Cuma'daki Jason'ın yerini bir şempanzenin aldığı bir 80'ler slasher filmi. Bu harika bir tanım, değil mi? Filmin tonunu mükemmel anlatıyor. Akıl almaz bir katil, izole bir mekan ve acımasız şiddet. Diğer göndermeler de çok yerinde. Shakma ve Monkey Shines gibi daha eski kült katil maymun filmlerine bir saygı duruşu niteliğinde. Ve tabii ki Nope benzetmesi. Jordan Peele'ın filmindeki o unutulmaz şempanze sahnesinin sanki uzun metrajlı bir versiyonu gibi hissettirdiğini söyleyenler de çok. Kesinlikle. O sahnenin yarattığı travmayı alıp 90 dakikaya yaymışlar gibi. Eleştirmenlerin en çok övdüğü şeylerden biri de filmin pratik efektlere olan bağlılığı. Günümüzde her şeyin CGI ile halledildiği bir dönemde bu cesur bir tercih değil mi? Kesinlikle cesur ve bence filmin başarısındaki en büyük etkenlerden biri. Ben adlı şempanze tamamen bilgisayar ürünü bir yaratık değil. Hareket yakalama sanatçısı Miguel Torres Umba'nın performansıyla ve animatroniklerle hayata geçirilmiş. Bu ne katıyor filme? Yani neden önemli? Bu yaratığa dokunulabilir, fiziksel bir gerçeklik ve ağırlık katıyor. Bir eleştirmenin dediği gibi, Ben'in bir camı kırıp koridorda size doğru koştuğu sahnelerde arkasındaki kasların gerildiğini, o gücün yarattığı ağırlığı hissediyorsunuz. CGI bir yaratıkta bu hissi yakalamak çok zordur. Bu fiziksel varlık şiddet sahnelerini de çok daha rahatsız edici ve etkili kılıyor. Çünkü perdede gördüğünüz şeyin bir anlamda gerçek olduğunu biliyorsunuz. Yaratığın kendisi çok gerçekçi hissettiriyor anladığım kadarıyla, ama onu bu hale getiren sebep, yani o kuduz meselesi, Reddit'teki tartışmaların fitilini ateşlemiş gibi seyircinin aklına takılan ve filmin mantığına en çok darbe vuran konu bu sanırım. Evet, filmi sevenler bile bu noktada zorlanmış. Tartışmalar 3 ana mantık hatası üzerinde yoğunlaşıyor. Birincisi ve en barizi, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'nde kuduz hastalığının tarihsel olarak hiç görülmediği tek eyalet. Bu çok net bir bilgi. Çok net. İkincisi, Hawaii'ye özel izinler olmadan primatların sokulması kesinlikle yasak. Üçüncüsü ise kuduzun işleyiş şekli. Hastalık filmdeki gibi saniyeler içinde bir canlıyı süper zeki, plan yapan sadist bir katile dönüştürmez. Aksine genellikle kafa karışıklığına ve en sonunda felce yol açar. Hatta kaynaklardaki bir yorumda Ben'in bir sahnede çocukların Speak and Spell oyuncağını kullanarak aileyle alay ettiği belirtiliyor. Bu artık bilimsel olarak imkansızın da ötesinde bir şey. Evet, o sahne ipin koptuğu yer olmuş birçokları için. Bu durum bazı izleyicileri filmden tamamen koparmış. Neden basitçe vahşi doğasına dönen bir şempanze olmasın ki diye soruyorlar. Bu çok daha gerçekçi ve bence daha da ürkütücü olmaz mıydı? Kesinlikle. Bu eleştiriyi yapanlar gerçek hayattaki Travis the Chimp vakasını örnek gösteriyor. Hani evcilleştirildiği sanılan bir şempanzenin bir anda sahibinin arkadaşına korkunç bir şekilde saldırması olayı. Evet, çok korkunç bir olaydı o. O vaka, vahşi hayvanların asla tam olarak evcilleştirilemeyeceği gerçeğini tokat gibi yüzümüze vurmuştu. Film bu yolu seçseydi çok daha derin ve rahatsız edici bir temaya dokunabilirdi. Kuduz senaryosu, bazı yorumculara göre filmi Stephen King'in Cujo'sunun şampanzeli bir kopyası gibi hissettiriyor. Ancak bu duruma karşı bir argüman da var, değil mi? Yani kuduz senaryosunu savunanlar da mevcut. Evet ve tartışmayı ilginç kılan da bu zaten. Bu argümana göre Kuduz hikayeye trajik bir katman ekliyor. Filmdeki karakterlerden biri bir noktada "o artık ben değil" diyor. Bu cümle kilit bir an. Aile sadece vahşi bir hayvana karşı savaşmıyor, sevdikleri, birlikte büyüdükleri bir aile üyesinin bir canavara dönüşmesini, bedeninin başka bir varlık tarafından ele geçirilmesini izliyor. Bu durumu daha kişisel ve yürek parçalayıcı kılıyor. Sadece fiziksel bir tehdit değil, aynı zamanda duygusal bir trajedi var işin içinde. Hatta bir Reddit kullanıcısı daha da ileri giderek Hawaii'de kuduz olmamasının kasıtlı bir senaryo tercihi olabileceğini öne sürmüş. Bu çok ilginç bir teori. Evet, bu teoriye göre bu bir mantık hatası değil, bir karakter motivasyonu aracı. Baba karakteri ben ısırıldığımda bunu ciddiye almıyor çünkü bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde burası Hawaii, burada kuduz olmaz" diye düşünüyor.
Bu ihmalkarlık, bu kibir felakete zemin hazırlıyor. Yani aslında bir mantık hatası hikayenin tetikleyicisi oluyor. Aynen öyle. Eğer bu kasıtlı bir tercihse, senaristlerin bir mantık hatasını hikayenin trajedisini başlatan bir kasıtlı ihmal anına dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Bu, filmin aptalca olarak görülen bir yönünün aslında ne kadar zekice olabileceğine dair harika bir örnek. Bu kurgusal korkuyu ve mantık hatalarını tartışırken, kaynaklarınıza adı aynı olan ama dehşeti tamamen gerçek olan bir yapıma rastladım. Bu inanılmaz bir tesadüs ve filmin adına yepyeni bir boyut katıyor. Bahsettiğimiz yapım, Frederick Wiseman'ın 1974 tarihli Primate belgeseli. Evet, bu gerçekten de inanılmaz bir tesadüf ve bu analizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Frederick Wiseman'ın Primate'i sinema tarihinde bir klasik. Fly on the Wall, yani duvardaki sinek tarzının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bir saniye, duvardaki sinek tarzı tam olarak ne anlama geliyor? Bu terimi duymuş olabilirim ama net bir tanımım yok. Bu tarzda yönetmen olaylara hiçbir şekilde müdahale etmez, anlatıcı yoktur, müzik kullanılmaz, röportaj yapılmaz. Kamera sanki odada görünmez bir sinekmiş gibi sadece olan biteni kaydeder. Amaç size filtrelenmemiş ham bir gerçeklik sunmaktır. Anladım. Wiseman da kamerasını Atlanta'daki Yerkes Primat Araştırma Merkezi'ne yerleştiriyor ve bizlere bilim insanlarının primatlar üzerinde yaptığı deneyleri hiçbir yorum katmadan gösteriyor. Bu deneyler oldukça rahatsız edici değil mi? Rahatsız edici kelimesi hafif kalır. Belgeselde primatların zeka testlerinden geçtiği rutin sahneler de var. Ancak aynı zamanda beyinlerinin çıkarıldığı, yani vivisection yapıldığı veya çeşitli deneyler için hareketsiz bırakıldığı anlar da var. Ardından kafesteki maymunların yakın çekim görüntülerini gösterir. Bu yan yana koyma eylemiyle Wiseman size şu soruyu sorar. Primate başlığı kime atıfta bulunuyor? Gözlemleyen insana mı yoksa gözlemlenen hayvana mı? İnanılmaz bir soru. Film, insan ve maymun arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak bilim, ahlak ve zulüm üzerine çok derin ve rahatsız edici sorular soruyor. Peki bu belgesel o dönemde, yani 70'lerde nasıl bir etki yaratmıştı? İnsanlar bu kadar çiğ görüntülere hazır mıydı? Büyük bir şok etkisi yaratmıştı. O dönemde hayvan deneylerinin gerçekliği halk tarafından pek bilinmiyordu. Wiseman'ın filmi, laboratuvarların kapalı kapıları ardında neler olduğunu ilk kez bu kadar çıplak bir şekilde gözler önüne serdi. Hayvan hakları hareketinin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığı söylenir. Kurgusal bir korku filminden çok daha kalıcı ve gerçek bir dehşet hissi bırakır sizde. Bu inanılmaz bir tezat. Bir yanda bir şempanzenin kurgusal bir canavara dönüştüğü 2026 yapımı bir film var. Diğer yanda ise insanların şempanzelere gerçek hayatta canavarca davrandığı 1974 yapımı bir belgesel. Sadece bir isim benzerliği konuyu bambaşka bir yere taşıyor. Kesinlikle. Kurgusal korkuyla gerçek hayatın dehşeti arasında tesadüfi ama son derece güçlü bir diyalog yaratıyor bu durum. 2026 yapımı film bizi içimizdeki vahşi doğadan korkmaya davet ederken, 1974 yapımı belgesel bizi medeniyetimizin ve bilimimizin en karanlık yönleriyle yüzleşmeye zorluyor. Peki tüm bunları toparlayacak olursak elimizde ne var? 2026 yapımı Primate, beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen, eğlenceli, kanlı ve kendini ciddiye almayan etkili bir B filmi. Aynen öyle. İzleyicileri bir yandan pratik efektleri ve saf gerilimiyle tatmin ederken, diğer yandan senaryosundaki mantık hatalarıyla hararetli tartışmalara sürüklüyor. Ve bu durum, izleyicinin artık tek tip bir beklentiye sahip olmadığını gösteriyor. Yani hem zihinsel meydan okumalar sunan yüksek sanat filmlerine, hem de türünün gereklerini iyi yerine getiren, iddiasız ve saf eğlence vaat eden yapımlara yer var. Primate etrafındaki tartışmalar, en aptalca görünen filmlerin bile insanları eleştirel düşünmeye itebileceğinin kanıtı. Ve tabii ki 1974 tarihli o belgeselin gölgesi bu basit yaratık filmine beklenmedik bir derinlik katıyor. Kesinlikle. Sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Yeni Primate filmi bize çok benzeyen ama kontrolünü kaybedip bir canavara dönüşen bir hayvandan korkmamızı istiyor.
Frederick Weissman'ın 1974 tarihli Primate belgeseli ise kontrolün tamamen bizde olduğunu sandığımız, insani ve bilimsel çabalarımızın içinde gizlenen asıl canavarı sorgulamamızı istiyor. Primat korkusu dendiğinde bu iki tablodan hangisi size daha ürkütücü geliyor? Dehşet perdede mi yoksa aynada mı?